Şimdi evden çıktık. Bir lastikçiye gitmem lazım. Çünkü sol arka jantım sürekli sorun çıkarıyor bana. Daha doğrusu sol arka lastiğim 2 günde bir iniyor. 17-18'lere maalesef çözüm üretemedim. Bir iki lastikçiye gittim yani. Çözümü ben üretmem gerekmiyor da. Gittiğim lastikçiler galiba iş yapmak istemiyor. Ben öyle anladım. Diyorum ki lastik iniyor. Abi diyor hava bastın. Ya diyorum bastım evet. Geliyor takıyor cihazı. Diyor ki 33. Evet diyorum yani hava bastım işte inikti. İnince gel diyor. İnik mi getireyim diyorum. Evet diyor. Ya yani getirdim işte birader. Yani inik getirince ne değişecek? Ben harbiden anlamadım bu olayı. Ya ben çözemiyorum ya da artık işi çok zaten müşteriyi sallama kıvamına mı geldi? Başka bir şey mi yaptı? Şimdi Kazım Karabekir'e gidiyorum. Bir arkadaşımın tanıdığı var. Ona göstereceğim. Yani ta buradan Kazım Karabekir'e lastik baktırmaya götürüyoruz ya. Evin dibindeki lastikçiler sırf iş yapmadığı için. Geçen gün arabayı muayeneye götürdüm ve geçmesini beklemiyordum ama geçti. Geçmesini beklememenin sebebi aslında arabada yoğun arızalar veya geçmeyecek durumda olması değil. Aslında beni muayene sırasındaki çalışanlar şüphelendirdi. Çünkü şöyle bir durum yaşandı. Arabanın altına girdikleri ve lastikleri sandırdıkları bir an var bilirsiniz. O anda benim arabamı normal kontrol eden arkadaş fenerle arabanın altına baktı. Bir süre sonra yani normalden uzun sürdü çünkü daha önce de en az 5-6 kere arabayı muayeneye götürmüşümdür. Baktı böyle bir kafasını eğdi, sağa sola eğdi kafayı tekrar. Sonra bir arkadaşını çağırdı yanına. Birlikte bakmaya başladılar. Sonra o bilmiyorum ki şeklinde bir böyle ellerini iki yana açma hareketini yaptı. Burada ne olmuş? Bir action var galiba. Allah Allah. Bütün yunuslar toplanmış. Çevirme yapıyorlar. Neyse. Daha sonra o bilmiyorum hareketini yaptıktan sonra başka bir arkadaşlarını çağırdılar. 3 kişi benim arabanın altına bir anda arabanın altına doğru fener tutup yani falan filan böyle hani uzaktan görünce herkesin bir fikir belirtip ama bir türlü çözemedikleri an olur ya. Tam olarak onu yaşadılar. Ben de dedim herhalde bir problem var. Birbirlerine soruyorlar. Çünkü genç arkadaşlardı. Belki dedim daha önce görmedilerse ki imkansız görmemeleri ama acaba dedim bir şey mi takılacak? Takılmadan geçti. Güzel oldu. Şimdi benim bu videoları daha sonra çoğalacak olan bu video serisine aslında bir video serisine başlayacağım. Bu video serisine başlama sebebim benim bu arabayla çok fazla yol yapmam. Yani abartacak gibi olmasın. Arabayı 2022 ikinci ayın sonuna doğru satın aldım. Şu an 2023 8. aydayız. Ben neredeyse 40.000 kilometreye yakın yol yaptım arabayla. Hatta 47.000 yapmışım. Evet, bütün çukurlara girdim şu anda. 47.000 kilometre yol yapmışım. Şimdi hani şöyle bir deyim var ya herkes tarafından söylenen. Ya sen eski araba alırsın ya da eski BMW, Mercedes alırsınız ama o sanayide yatarken
bir tane daha araban olsun ki onu kullanırsın şeklinde şakayla karışık böyle bir laf vardır. Şimdi bu laf ne çok yanlış ne çok doğru. Yani benim görüşüm ki ben bu arabayı 1,5 yıldır sahibim ama yani 1,5 yıldır o kadar çok içli dışlı oldum ki tabii ki de benden daha çok bilen, daha çok bu konuya hakim birçok insan vardır. Ben sadece düz bir kullanıcıyım aslında. Evet, birçok şeyini tamir edebilirim, düzeltebilirim. Elimden birçok iş gelir. Ama benim tespit ettiğim birkaç şey var ve sürekli uzun yolda olduğum için de yani sadece şehir içi kullanmadığım için ki bu benim için gündelik bir araç aslında. Her gün bununla bir yerlere gidiyorum, şehir içine gidiyorum, şehir dışına gidiyorum, geri geliyorum. Günübirlik 1000 kilometre yaptığım anlar oluyor. Aslına bakarsanız ben bir uzun yol kullanıcısıyım diyebilirim E34 için. En azından E34 adına. İşte bu süreçteki sizinle yaşadığım şeyleri aslında paylaşmak, bu arabanın ne kadar dayanıklı ve deyim yerindeyse ölümsüz olduğunu göstermek istiyorum aslında. Ki şöyle, bence sadece bu araba değil, ben bu arabanın özelinde bu arabanın ölümsüz olduğu kanaatindeyim. Birçok olay yaşadım. Arabanın ölmesini gerektirecek ama inatla hayata tutunuyor. Tabii ki burada benim de bir çabam var onu hayatta tutmak için. Genel olarak insanlar işte BMW'nin bu eski arabalarını aldıkları anda benimle masrafa var mısın şeklinde çevirdikleri için BMW'yi. Bunun aslında öyle olmadığını ben video serilerinde bu şekilde sizinle paylaşa göstereceğim. Birlikte uzun yollara gideriz. Sizi sağ koltuğa oturturum. Düzenli olarak zaten şehir dışına seyahat ediyorum. Arabadan bahsedecek olursam araba 1990 model E34 M20 B25 kodlu motoru. Şimdi BMW kullananlar genelde motor koduyla konuşur. Özellikle eski kullanıcılar. Eski araba kullanıcıları daha doğrusu diyelim. Çünkü bu motor kodları aslında BMW için önemlidir. Aynı bu Harley Davidson'ın kübük vesaire diye bahsettikleri kısmı gibi düşünün. Burada önemli olan kısım M20 veya işte M50 S'lere geçiyor daha sonra. Şu anki kodları da farklı. Burada aslında bahsedilen şey M dediği şey motorun teknolojisinin belirtildiği bir kod diyelim. Yani her geliştirdiklerinde işte M30'u var, M40'ı var. İşte en son 95 yılında M50 çıktı. M50'yi koydular E34'e. Bu aslında motorun geliştikçe kodunun değiştiğini ve bu geliştirmelerin belirtilmesi için verilen kod diyebiliriz halkın anlaması için. B dediğimiz kısım bu B25 mesela benim aram. Bu da arabanın cc'sini belirtiyor. Mesela B25 diyorsak 2500 cc'ye geliyor. B30 diyorsak 3000 cc. B20 2000 cc gibi düşünebilirsiniz. Benim arabam M20 B25 E34 kodlu araba. Arabanın birçok ileri seviye aslında özelliği var. İleri seviyeden kastım şu, tabii ki Tesla'daki gibi otonom sürüş, işte büyük güvenlik önlemleri vesaire yok. Ama benim dikkatimi çeken birkaç özelliği vardı. Yani ben çocukken görmüştüm arabayı ilk kez ve şok olmuştum. Şok olduğum şeylerden biri şu. Bu arabanın, örnek veriyorum, bir yol bilgisayarı diyebileceğimiz bilgisayarı var. İşte neyi gösteriyor? Dış sıcaklığı gösteriyor. Ortalama yakıt tüketimini gösteriyor. Kalan mesafenizi gösteriyor. 100 kilometrede ne yaptığınızı gösteriyor. Arabayı kilitleyebiliyorsunuz. Kilitlediğiniz zaman sadece sizin girdiğiniz şifreyle tekrar araba çalışabilir kıvama geliyor. Eğer tekrar sizin kod girdiğiniz zaman çalışabileceğiniz şekilde araba kendini aktif ediyor. Örnek veriyorum, arabayı çalıştırmaya çalıştınız düz kontakla.
Birisi arabayı çalmaya çalıştı. Araba çalışmıyor ve bir anda alarm çalmaya başlıyor. Benim arabaya özel büyük ihtimalle, çünkü başka hiç E34'te görmedim. Muhtemelen bir kullanıcısı aktif etmiş özelliği, yani bağlamış birbirine muhtemelen. Alarm çalarken bir anda kapıları da kilitliyor ve içeriden açılmıyor. Tabii ki camı kırıp falan çıkarlar. Ama örnek veriyorum, kurşun geçirmez versiyonlu olanları da var. 7 serisi ve 5 serisinin aynı klasmanda, aynı yıllarda. Onun için hayatta çıkamaz, örnek veriyorum. Gerçi hırsıza kilit dayanmaz, her türlü çıkar ama böyle bir özelliği var. İşte vale modu var, limitleyebiliyorsunuz. Yine kodla açıyorsunuz vale modunu. Sadece 20 kilometreye endekslediniz. Vale en fazla 20 kilometreye çıkabiliyor. Vesaire gibi özellikleri var. Bu kadrandaki, ana ekrandaki özellikler farklı. Örnek veriyorum, yüksek paketlerde alt tarafta benim selektör attığım ve sinyal verdiğim tuştan değiştirebileceğim kısımlar var. Yani aslında buradaki özelliklerin tamamını, yol bilgisayarındakinin hepsini, burada bir tuş var sinyal kolunun üstünde. Ona basarak da buradaki saati vesaire, tarihi, kalan yakıtı, yakıt tüketimi vesaire, yani burada görebileceğim her şeyi buraya aktarabiliyorum. Bunların bir düşük paketinde sadece arıza olduğunda arızası yanan bir ekran var. Onun dışında far yıkaması mevcut önde ek olarak. Koltukları otomatik. Koltuk ısıtması vesaire hepsi mevcut. Bel desteği, bel şişirmesi, kafalıklar otomatik alçalıp yükseliyor. Bunlar var. Bunların hepsi opsiyon listesine eklenmiş. İlk sahibi bir sanatçıymış ve şoförlü kullanıma bağlı olarak arabayı satın almış. Bu arabada opsiyon listesinde olmayan iki şey var. Birisi sunroof, öbürü de hız sabitleyici. Onun dışında 1990 yılındaki tüm spesifik özellikleri kendisi bu araca ekletmiş. Örneğin arkada otomatik perde indirip kaldırma var. Hoparlörleri, tabi o zamanki teknoloji farklı olduğu için şimdi buradan teyipten bir tuşla yapabiliyoruz ama sesi bir anda arkaya alabiliyorsunuz, bir anda öne verebileceğiniz, burada bir çevirmeli diyebileceğim bir tuş var. Bunlar aslında güzel özellikler ve 1990 için, ki bu araba aslında 1990'da üretildiği için bunun mantık ve düşünme kavramı 1985'te belki daha öncesinde başlamış ve tasarlanmıştır. O yüzden böyle düşününce sizi daha çok kendine aşık edebileceği bir kıvama geliyor. Birçok şeyi buradan söylüyor. Ya sensörü vesaire, işte lamba patladı, sağ lamba patladı, sol lamba patladı, arka stop patladı. İşte bakım zamanı geldi, bakıma götür. Yani günümüz arabalarında şu an ne varsa sadece grafikleri düşük şekilde, yani multimedya ekranı değil de daha basic, daha gösterişsiz diyelim. Hepsi bu arabada zaten halihazırda mevcut. İşte bu otomatik vites, örnek veriyorum. Standart modu var, ekonomi modu var ve manuele geçirebileceğiniz manuel modu var burada. Car modu olarak da geçiyor. Bazıları bu S moduna, S dediğim standart mod, bazıları bu standart moduna spor diyor. Ama bu spor değil, bu sadece motoru standart tepkimelere getiren bir mod aslında. Onun dışında ekstra bir büyük donanımı bu arabada yok. İlginç şekilde torpido ışığım var benim. Bazı E34'lerde o da yok. Onu da algılayamadım. Belki bozulmuştur, onlarınki sökmüşlerdir zamanında, bilemiyorum. BMW'nin bu serilerinde ne bir bu köpek balığı kuyruğuna benzeyen arabanın üstündeki yeni arabalardaki bu radyo anteni var. Daha doğrusu o radyo anteni bende yok. Bu yıllarda çıkan BMW'lerin birçoğunda yok. Hiçbir yerinde radyo anteni veya ona benzeyen bir şey göremezsiniz. Arabanın estetiğini bozmasın diye. O zamanlar bunu koymamışlar. Koymama sebepleri de bence gayet haklı bir gerekçe. Çok estetik duruyor araba ve hiçbir yerinde bir çıkıntı, saçma sapan bir kablo yok. Antenini çok güzel bir yere saklamışlar. Sol arka, yanlış hatırlamıyorsam, C sütununun köşesinde, iç kısmında duruyor. Yani tamamıyla saklı ve kimsenin göremeyeceği bir şekilde. Antenin diğer aslında kısımlarında tamamıyla bu rezidans kısmı oluşturuyor. Yani rezidans aslında bir nevi aynı anda anten gibi oluyor ama tam anlamıyla bir anten değil tabii ki. Daha fazla çekim kalitesi elde edebiliyorsunuz.
Parçaları çok ucuz bence. Şimdi neye göre ucuz diyebilirsiniz tabii ki. Benim hayatım ve diğer herkes, insanların hayatı veya para harcama öncelikleri bir değil tabii ki. Şuna göre ucuz. Mesela benim arkadaşımda Ford Escort var. O da bu şekilde videolar çekmeye başladı. Örnek veriyorum, onun bir kapı kilidine biz 1,5 yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam 500 lira civarı bir para vermiştik ve çıkma parçaydı. Geçen günlerde benim kapı kilidim bozuldu. Ben orijinal BMW amblemlisini 1500 liraya aldım. 1,5 yıl önceye vurursanız ben daha ucuz almış olabilirim. Enflasyon ve dolar farkını gözetirsek. Muhtemelen ben daha ucuz aldım diye tahmin ediyorum. Geç reis. Madem geçeceğim. Çok ısrar ettin. Hadi geç. Israr ettin. Senin olsun. Ve dayanıklı bu arada. Örnek veriyorum, eski bir araba aldınız. Yani markayı da kötülemek veya bir markayı övmek için söylemiyorum. Tamamıyla fuzul söylüyorum. Şu an sağımda Peugeot olduğu için onu söyleyeyim. Örneğin bir Peugeot aldınız ve parçasını yaptırdınız. Parçasını yaptırdıktan sonra, kusura bakmasın Peugeot kullanıcılar ama Peugeot'un bozulma oranı benim harcadığım, Peugeot'un bozulma oranı daha fazla. Bunu tespit ettim, nasıl tespit ettim falan diyecek olursa, evet ben bunu tespit ettim. Şöyle tespit ettim aslına bakarsanız. Arkadaşımda Peugeot vardı, bir yerini yaptırıyor, öbür yeri bozuyor. Bir yerini yaptırıyor, öbür yeri bozuyor. BMW'de olmuyor mu? Tabii ki de BMW'de de olur ama bakmazsanız olur. Benim arkadaşım hem çok para harcıyordu hem de sürekli ya bir elektrik arızası çıkarıyordu ya başka bir şey çıkarıyordu. Yani her arabanın bakımlısını almak, evet, tabii ki önceliktir. Siz bakımsız araba alırsanız çok kötü bir araba yani çok iyi bir marka Ferrari alın. Eğer hiç bakım yapılmadıysa dünyanın en kötü arabası olacaktır ve size tonla sorun çıkaracaktır. O yüzden herhangi bir eski araba alsanız bile bakımlarını tamamen yaptırmanız gerekiyor. Bu sadece yağ ve yağ ve su değişikliğinden bahsetmiyorum. Hortumlarının değişmesi lazım, şanzıman yağına baktırılması lazım. İşte atıyorum bujiler, soğutma sıvılarının geçtiği tüm güzergahtaki yollarda paslanma var mı? Contalarına bakılması lazım. Bence örnek için E34'ü kullanırım. Siz bir E34 almak istiyorsanız yapacağınız ilk şey, arabaya bütçe oluşturduktan sonra arabanın %20'si kadar da bir bakım bütçesi ayırmanız gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Bunu gerçekten gerekli olduğu için söylüyorum. Eğer bunu yapmazsanız ne arabadan zevk alabilirsiniz, ne arabayla mutlu olabilirsiniz. Tamamıyla eziyet çekeceğiniz bir duruma dönüşür. Bu en başta söylediğim bir eski araba alıyorsanız bir tane de normal arabanız olsun ki sanayideyken onu kullanın sözünün lazım olacağı yer, eğer bakım yaptırmazsanız, doğru düzgün bir bütçe ayırmazsanız, evet gidiyor, çok güzel bak sorun çıkarmıyor kafasında alıp dediğim şeyleri yaptırmazsanız o araba orada 15-20 günde bir durur, bozulur. Siz onu sanayiye götürürsünüz. O sırada da ne hevesiniz kalır, ne kursağınız kalır. Sonra birileri size gelir, biz sana dedik bu araba sanayiden çıkmaz diye başınıza kakar. O yüzden yapacağınız şey, arabayı aldıktan sonra, ki bence bu sizin ikinci arabanız olmalı. Benim size en büyük tavsiyem, bu arabalar insanların ikinci arabası olmalı. Ben bunu tek araba olarak kullanıyorum. Ama gerektiğinde arkadaşlarımdan ödünç alabileceğim, onların yedek arabaları mevcut olduğu için, tamamıyla arkadaşlarıma güvenerek yaptığım bir iş değil ama hiç değilse zorda olduğumda onlardan rica ettiğimde bir şeyler edinebileceğim için buna girdim diyebiliriz. Bu benim hayali arabamdı. Elde etmek istedim. Çok yakındım. Ve şu ölümlü dünya dedikleri şey tamamıyla o an kafama dank etti ve dedim ki şimdi değilse ne zaman? Birçok macera yaşadım aslında. 2 kere benim hatam yüzünden size önerdiğim ama kendimin yapmadığı bakımlar yüzünden yolda kaldım. 2 kere hortum yırttı, soğutma sıvılarından biri ve hafif bir, aslında şöyle, bakımı ben yapmadım değil. Ben 2 kere yolda kaldım. İkisinde de maalesef satın aldığım kişi yaptırdım dediği şeyleri yaptırmadığından mütevellit bunlar başıma geldi ki ben kendisine aslında güvenmiştim, tanıyordum da.
maalesef kendi beyanına göre ona da yalan söylemişler ve bu bakımları yapmamışlar. Sadece parasını almışlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış burasını ben tabii ki de bilemem. O yüzden yapacağınız şey mutlaka ilk önce gerekiyorsa bu arabayı satın aldıktan sonra 2 ay sanayide bırakın ustanızda. Deyin ki bunun baştan sona bozulabilecek bütün parçalarını bul ve değiştir. Şimdi %20'lik bütçeyi bu yüzden kullanmanız gerekiyor ve aslında arabayı biraz da bilmeniz gerekiyor. Ya da ustanıza çok güveneceksiniz. Ustanız sizi deyim yerindeyse tokatlamadan bu işlerin tamamını yapacak. Deyim yerindeyse size değiştirdim deyip değiştirmediği parçalar olabilir. O yüzden sizin bunları da takip etmeniz gerekiyor. Tüm ustalar aynı değildir. Onurlu ve işini düzgün yapan ustaları ayrı tutuyorum. Örnek veriyorum, benim motor ustama ben arabayı bırakırım ve hiçbir şekilde arkama bakmadan oradan çıkabileceğimi bilirim. Kendisinin yeri Şaşmaz'da Star BMW. Kendisine motor yaptırdım ve o günden beri araba tık demedi ki ben arabayı o yaptıktan sonra neredeyse 40.000 kilometre kullandım. Belki daha fazladır, şimdi tam hesaplayamadım ama bu arabayla Fethiye'ye gittim, Sinop'a gittim. Bir günde 1000 kilometreye geçecek yol yaptık. Ve hiçbir şekilde harareti yükselmedi. Özellikle o sıcak yazlık yerlerde onların da videosu var. Birçok yere gittim. Güneşin en kötü olduğu 45 derece anları gördüm. Birçok yerde birçok arabanın yolda kaldığını gördüm. Su kaynattığını gördüm çünkü içine su koymuşlar. Evet, o yüzden su kaynatıyor. Arabanıza su koymamalısınız. Yani bakımlarını yaptırdıktan sonra bu arabanın sadece size olacak olan yaşattığı şey zevk. Bakımını yapın, istediğini verin. Arabalar yaşlı. Yaşlı parçaları yeniliyle değiştirirseniz araba bozulmaz. Bu kadar basit. Araba bozulmuyor. Parçalar bozuluyor arkadaşlar. Düz mantık. Bir arabanın kötü olma ihtimali var. Ancak kötü araba yoktur. Kötü kullanıcı vardır bence. Belki kronik sorunu olan arabalar, modeller vardır. Buna bir şey diyemem. Ama E34, E36, E39, 7 serisi, E32, E38 bunlar ölümsüz arabalar. Yine Mercedes'in 1990 ve 2000 arasında ürettirdiği bütün arabalar bence ölümsüz arabalar. Ben şimdi bir şurada lastik tamiri yaptıracağım. Ondan sonra devam ederiz yine.